Merhaba, Bruksizm Hasta Okulu derslerinin ikincisindeyiz. Bu videoyu izlemeden mutlaka birinci videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk derste ne konuştuk? Bruksizm olarak neyi algılamamız gerekiyor? Sadece diş sıkma veya diş kenetleme olmadığını anladık. Ve sistemde dişler ve çene eklemi dışında sistemde birçok hastalığın altyapısında olabileceğini, özellikle postural sendromu önemli bir nedeni olduğunu konuştuk. Şimdi nasıl oluyor da bedenimizi etkiliyor ve tedavide neler yapmamız, nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız. Bruksizm Hasta Okulu 2'deyiz. Bruksizmi anlamak için trigeminal siniri bilmek gerekiyor. Trigeminal sinir nedir? Aslında burada gördüğünüz gibi burun, üst çene ve alt çeneyi alan, yüzün yarısının duyusunu alıp beyne götüren sinirdir. Üst çene ve alt çene özellikle dişlerde sonlanır, dallarını verir ve dişlerdeki duyuları beyne götürür. Ve dişlere baktığımızda diş dediğimiz şeyin, yani duyu deyince, his deyince işte ağrı, ısı, sıcaklık, dokunma gibidir. Ama dişlerin işi, ağzımızın işi çiğneme ve yiyecek, öğütmek olduğu için dişlerden aldığı asıl veri proprioseptif dediğimiz bası diyebiliriz. Basınç verisidir. Çünkü dişler o basıncı algılar ve ona göre de çiğnemeyi sağlar. Örneğin bu algı milisaniyeler içinde olan bir şeydir. Bir şey, pilavın içinde taş olduğunda dişimize geldiği anda diş anında bunu beyne götürür milisaniye içinde ve yanıt gelir ve kasılma durur, çiğneme durur. Ağzımızı açarız. İşte bu koruyucu anlamda çok gereklidir ve de çiğnerken, bir şeyi öğütürken ne kadar basınç uygulayacağımız anlamda gerekli bir veridir. Şimdi diş sıktığımızda veya o parafonksiyonları anlatırken o duygu uygun olmayan şekilde kullandığımızda beyne, ve bunlar bir yoğun bir şekilde yapılan işlemler, beyne giden veri bir bombardıman haline geliyor. Diş ve çene kompleksindeki oklüzyon dediğimiz bir şey var. Oklüzyon dediğimiz altla üst çenenin kapanma dengesi diyebiliriz. Diş hekimliği profesyonelliği değil, genel bir anlayacağınız olarak anlatıyorum. Ve o kapanma dengesi bozulduğunda diş sıkarken belli noktalara daha fazla kuvvet uygulanır ve oralardan beyne ciddi bir veri bombardımanı olur. Beyin dediğimiz şey, burada beyni görmüyorsunuz. Aslında beynin alt kısma doğru bir sapı var ya, orta beyin ve beynin sapına doğru, şu aşağısı beynin sap kısmı, o bölümü görüyorsunuz. Beyin de, bu beyin sapı ve orta beyine dediğimiz bu bölümde birçok sinirin çekirdeği merkezi vardır. Beyindeki her işlevin merkezi var. Trigeminal sinir dediğimiz bu sinirin merkezi ise bu uzun böyle kırmızı olan çubuğu görüyorsunuz aşağıya kadar. Orta beyinden pons dediğimiz yine beyin sapı bölümü ve omuriliğe kadar uzanan bir çekirdeği var. Artık çekirdeği geçiyor, uzun bir yerde kendini gösteriyor. Şimdi bu neden bu kadar soruna neden oluyor? Çünkü buralara sürekli olumsuz uyarı gittiğinde, olumsuz uyarı bombardımanı olduğunda çevresi de etkileniyor. Russian School teori diye bir çalışma var. Yani birçok, hani biz hekim olarak da bunu tahmin edebiliyoruz ama bir yerde çok yoğun uyarı olduğunda, beyine eksitasyon olduğunda çevre nöronlar, yani sinir hücreleri de işlevlerinde olumsuz etkilenir. Şimdi birçok şeyi etkiliyor. Postural sendrom dediğimiz şey de hasta okulu, postüroloji hasta okullarından hatırlayın. Gözlerden, göz kaslarından, kulaktan veriler alıyor. Bir de ayak tabanından alıyordu. İşte bu gözlerden giden şu işte 3, 4, 6 numaralı sinirler ve 8 numaralı kulaktan giden verilerin siniri. Bunlar kraniyal sinirler diye geçiyor. Bunların hepsi omuriliğin ve beynin ve beyin sapının iki tarafında yer alıyor. İki taraflı gidiyor. İşte bütün bunlar trigeminal sinirin, bu giden verilerin işlendiği yerle komşuluk halinde. İşte buraya veri bombardımanı olunca bu işlevler aksıyor ve beyin postürümüzü doğru düzgün sağlayamıyor. Bu sefer kaydırıyor, postürel sendrom oluyor. Niye sabah sersem oluyor, kulak çınlaması oluyor?
oluyor, baş dönmesi gibi hisler oluyor. Şimdi buradan anlayabiliyoruz. Hatta burada bütün kafa çiftleri, burada mesela 10. mide ve iç organlarımız, karın bölgesi iç organlarımızın siniridir. 10. sinir de orada. Boyun kasları, dil, bütün bunların hepsi orada. Fibromiyalji hastaları niye yutkunma ve boğazda bir takılma hissi oluyor? Birçok boyun sırt ağrıları neden oluyor? Buradan da anlayabiliyoruz. Aynı şekilde ilk derste anlattığım gibi kaslar dengesiz konuştuğu için mekanik olarak kas zinciri de bozuluyor ama bu tamamen mekanik değil, fonksiyonel aksamadır. Ve mekanik o aksamadan çok daha efektiftir, çok daha olumsuz etkisi yüksektir. Birçok problemi buradan açıklayabiliriz. Neden oluyor da nasıl oluyor diye. E, Klinisyenlerin, yani normal bu işlerle uğraşan klinisyenlerin böyle bir bağlantıyı gözlemliyorlar hastalarında ama mekanizmasını açıklayamıyorlar. Aslında bu postural sendromu anlatırken Michel Marignan demişti, posturolojiyi anlamak ciddi bir nörofizyoloji bilgisi gerektirir diye. İşte benim oradaki avantajım nörolog olmam bu bağlantıları kurmamı sağladı. Size de teknik olarak bilmeniz gerekmiyor ama bu işin mentalitesi anlamında özellikle anlatıyorum. Çünkü tedavi de önemli. İşin kaynağı, başı bozuksa yani çıktılar, bedendeki göstergeler üzerinden tedaviler sonuç vermez. Bruksizmin ve postural sendromun tedavisi fonksiyonel tedavidir. Yani sadece bir çeneye yapılan aparat veya belli egzersizlerle ne duruşumuzu düzeltebiliriz ne de diş sıkmamız üzerinde yol alabiliriz. Şimdi böyle bir örnek verdim size. Bu hastanın ben kendim çektiğim için çok şey değil, kalitesi diş hekimlerinin kalitesinde değil ama ön dişleri biraz önde kapanıyor. Önle arka dişleri eşit kapanmıyor. Ve hasta bir tarafa uykusunda yaptığı şeyi size görüntületmeye çalıştım. Bir tarafa doğru götürdüğünde bakın bir tarafıyla dişlerini denk getiriyor, sıkıyor. Öbür taraf dişler boşta kalıyor. Bu ne demek? O tarafla ilgili kasları çok fazla kullanıyor. Bütün gece bunu yaptığını düşün. O taraf kasları acayip değiştiriyor. Bu tek taraflı olabilir ama aynı hasta diğer tarafıyla da yapabilir. Diğer tarafıyla sol tarafına gidip yaptığında sağ tarafı bayağı boşta kaldı. Oradaki kasları çok fazla kullandı. Burada da yandaki görüntüde de çok iyi çekemediğim için şey değil ama uygun bir oklüzal splint. Gece takmak için kullandı. Splinti kullanıyor. Bütün dişler aslında değmiyor gibi ama splint üzerinde eşit değiyor artık. Oraya buraya kaymadan eşit değiyor ve bu biraz önceki soldaki ve sağdaki hareketlerini yapamıyor uyku boyunca. Plağın üzerinde eşit bir sıkma kuvveti uygulayabiliyor. Birazdan plaklardan bahsedeceğim. Aynı şekilde kuvveti de azaltarak uyguluyor. Normal bir önceki bu sağ ve solda yaptığı kadar ciddi kuvvet uygulayamıyor artık. Şimdi peki, bir de şimdi bu diş sıkmayın tedavisiyle ilgili bir şeyden daha bahsedeyim. Balans, bu duygusal ilişki, bununla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmış. Bunlar konvansiyonel tıpçıların yaptığı çalışmalar. Bu bağlantı gösterilmiş. Tabii ki anlattık postural sendromu, biliyorsunuz böyle bir bağlantı var. Peki duygusal şeyde ne var? Aslında duygusal şeyde aurikular kromoterapiden bahsedeceğim benim kullandığım teknikte. Şimdi burada şuna bakacağız. Beyine bakacağız. Şimdi bu beynin içinde bir imajinasyon. Beynin yandan görünüşü e, ve beynin içinde limbik sistem dediğimiz hayvansı beyin, yani beynin kabuğu ve üst kısmı, bilinçli beyin hayvanlardan bizi ayıran kısım. Ama bilinçsiz beynimiz dediğimiz şey beden fonksiyonları ve bütün sistemin çalışması, hayatın devamlılığı konusunda en önemli yapı. Her şeyin merkezi orada. Yani yaşamak için gerekli olan her şeyin merkezi. Orada bir yapı var. Amigdala ve hipokampus. Şu aşağıda gördüğünüz iki yapı. Amigdala aslında bizim beynimizin dışarıya açılan penceresi. Ha, dışarıdan birçok veri beyne giriyor ama hayatın penceresi diyebiliriz aslında. Olaylar, hikayeler, ne oluyor, ne bitiyor, bütün bunlar bir hikaye şeklinde ki onlar amigdalaya geliyor. Amigdalanın görevi bizi hayatta tutmak.
Yani bu hayvanlarda da aynı, bizde de aynı. Hayati bir tehlike var mı onu değerlendiriyor. Dışarıdan bir olay geldiğinde o yüzden amigdalaya geliyor ve çok acayip beden üzerinde gücü var. Yani aslan saldırdığında ceylanı böyle kalbini acayip çarpıp bütün vücuduna, ay bacaklarına kan pompalayıp 300 kilometre hızla kaçırabiliyor. İşte bunu yapan amigdala. Bu amigdalanın özelliği dışarıdan gelen olaylar kısa süre kalır normalde amigdalada ve beynin diğer tarafındaki hipokampusa onu aktarır. Oraya aktarırken olay duygusundan ayrışarak artık bilgiye dönüşür. Bilgi olarak aktarır hipokampusa. Ve bir o hipokampüs onu işler, konsolide edildiği bir yerdir, arşive kaldırır, şey yapar, beynin diğer belli alanlarıyla ilgili belli bağlantıları kurar, bu devam eder. Ama buradaki olay, diş sıkmadaki olay, bilinçaltındaki amigdaladaki tıkanmadır. Amigdalada günlük hayattaki bir sürü yaşadığımız şeyler amigdalada geliyor ve onların hepsi çok yoğun bir günlük hayatımız var. Yoğun bir modern hayat böyle bir şey. Onlar dosyalar hani aktarılamıyor, orada tıkanıyor. Bir de geçmişten birikimlerimiz var. Onların dosyalarına konuyor, o klasörlere konuyor. Zaten geçmiş takılmış kalmış, bir de o klasöre konuluyor. Onlar birikiyor, birikiyor ve bize diş sıktırıyor. Diş sıkma aslında emosyonel stresin ve bilinçaltımızın, geçmişimizin ve şimdimizin bir dışa vurumu. Öyle ki yani diş sıkma gerekli. Hatta bana diş sıkmanın tedavisi var mı, durdurulur mu? Diş sıkmanın amigdala düzeyinde çalışma yapıp yükü azaltmadan diş sıkmayı durduracak bir yöntem doğru değildir. Diş sıkmayı ben hep derim, kanser mi olayım ben diş sıkıyorum, evet. Ama yapılabilecek şeyler var. Bir amigdala düzeyinde yapılabilecek şeyler var. Hatta size bir çalışmadan bahsedeyim. Yani farelerde bir çalışma yapılmış. Hayvanlarda diş sıkma bu düzeyde olmuyor ama hayvanları modern hayattaki insanın başına gelen gibi mesela fareleri yoğun stresör faktörlere maruz bırakırsan ekstra deney olarak hani benim hiç hoşuma gitmeyen bir deney bir vicdanım el vermiyor ama yani modern hayatta aslında biz deney hayvanı gibi bunu yaşıyoruz. Sürekli bir stresör faktörlere maruzuz. Yoğun fark şey yapılınca amigdalalar kendisini boşaltmaya fırsat bulamıyor ve yoğun yükleniyor. Ve bir kısmı diş sıkıyor. Diş sıkmayanlara bir deneysel olarak belli bir süre sonra diş sıkmayanları işte şey yapıp açıp organları falan inceliyorlar. Midelerinde onların da midelerinde ciddi bir erozyon, gastrit ve sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani vücut bir şekilde bir yerden karşılık bulduracak. Ha çok dert etmezsiniz, bağırıp çağırıp geçer gidersiniz. Çok önemli değil ama benim şu anda beni dinleyenler için de böyle kişilerin olduğunu düşünmüyorum. Beni dert edip beni dinliyorsanız diş sıkıyorsunuz ve zaten diş sıklığınızın farkında değilsiniz. Fibromiyajınız var, ağrılarınız var, bir sorunlarınız var. Zaten onlar amigdalarında yükü olan hayatı daha farklı yani hayatın getirdiklerine tepkileri diş sıkma ve benzeri şekilde olabilecek kişiler. Peki ne yapabiliriz? Dediğim gibi bilinçaltındaki bu amaçla ilgili yapılan çalışmalarda bu alküler kromoterapideki işte amigdala hipokampus noktasında ışığı kullanılarak yapılan bir çalışmaya örnek. Peki bu tür bir çalışma yapılabilir. Bruksizmli hastaya nasıl yaklaşıyorum ben? Neler yapıyorum? Önce hastayı değerlendiriyorum. Hasta diş sıktığını bilebilir, bilmeyebilir. Çok önemli değil. Bana baş ağrısıyla gelebilir, baş dönmesiyle, kulak çınlamasıyla, fibromiyajisiyle, çoğunlukla fibromiyajıyla, işte sabah yorgunluğu, genel enerji düşüklüğü, göğüs kaslarında ağrısı ve işte beraberinde birçok şikayetle gelebilir. Fibromiyalji okulunda bunları çok ayrıntılı konuşacağız. Şimdi hastanın ne şikayetle geldiği önemli. Ben önce postural sendroma bakarım. Bruksizm ciddi postural sendrom yapıyordu biliyoruz. Postural sendromu baktığımda vücudun sağ yarısıyla sol yarısı arasında 3-4 santim kayma varsa bu tepeden aşağıya kadar olan bir kayma öncelikle diş çene kompleksinin yani bu santral işleyişi, beyindeki işleyişi bozuyor mu önce ona bakarım. Bunu belli bir şekilde dişe ısırtılan bir şeyle yapılan bir tekniği var. Bu sizi ilgilendirmiyor. Zaten kendi kendinize yapabileceğiniz bir şey değil. Çünkü
pasif bakmak gerekiyor. Bu meslektaşlarım, profesyonel bu işle uğraşan meslektaşlarımı ilgilendiren bir konu ama böyle bir test ettikten sonra hasta %80'i farkında değil diye konuşmuşsa özellikle gece yapılanları ha gıcırdatıyorsa eşi fark eder de daha çok sıkma ve bırakma veya dişleri birbirine değdirmeyip çeneyi sıkıyor. Böyle şeyler veya dili dayıyor bırakıyor. Böyle hastalarım da var. Çok tipik. Söyleyince aa diyor ben onu yapıyorum diyor. Böyle bir şey yapıyorsa zaten postural sendromda santral etkiyi bozan buradaki şeyi test muayeneyle tespit ediyorum. Ondan sonra iki yöntem var. İşte auricular medicine kulaktan, kulak vücudun kontrol paneli gibi kulaktan bu Michel Marigny'den öğrendim. Fransızlar bunu uyguluyor. Fransız birazcık da İtalyanlar dünyada çok bilinen bir yaklaşım değil ama çok uzun çalışılmış ve bir deneyim ve birikim ve bilimsel bir background'u mevcut. İşte auricular medicine'la düzeltebiliyorum. Artı bir de hastanın durumuna göre değişen şekillerde bu amigdala transfer teknik, Gökmen amigdala transfer teknik dediğim kendi tekniğimi uyguluyorum. Belirgin düzeyde azalıp ve kontrol altına alıyorum. Peki tedavi bitiyor mu? Hasta çok rahatlıyor. Bir sonraki seansa geldiğinde uykusu iyi oluyor, hormon şeyleri düzeliyor, birçok şey değişmiş oluyor ama tedavi bu şekilde bitmiyor maalesef. Aslında tedavinin ana şeyi fonksiyonel dedik. Buradan yapılıyor ama günlük hayat devam ediyor ve bilinçaltını ne yaparsak yapalım yeterince boşaltamayız. Öyle bir şey yok yani bizi var eden bu. Yani Jung'un psikiyatrisini düşünürsek varlığımız bununla birlikte bazı hastalarda bayağı düzeyde azaltabiliyoruz. Kitlenmeleri çözebiliyoruz ama yine de hayat da devam edecek. Her şeyi çözdüğümüzü varsayalım. Günlük hayat bize hep stres getirecek. O zaman diş sıkma ve çeneyle ilgili çalışmalara ihtiyacımız var. Diş hekimliğine geliyor. Önce hastayı değerlendiriyorum. Diş çene kompleksinde oklüzyon dediğimiz kapanma dengesini bozup sorun yaratabilecek yapılanmalara bakıyorum. Bunlar işte uzamış dişler olabilir, protezler olabilir, altyapıya bir bakıyorum. Bu altyapı düzenlemesi bazen önce bazen sonra yani o hastanın kliniğine özel, hastaya özel bir yaklaşımla belli aşamalarda diş hekimliği profesyoneliyle çalışıyorum. Ne zaman bitiyor? Uygun bir oklüzal splint uygulamasıyla. Stabilizasyon veya oklüzal splint denebilir. Bu iş buradan bitiyor. Ama bu diş hekimliği çalışmasını yaparken hastanın tedavisinde diş hekimliği uygulamalarını uzaktan yönetirken bazen aralarda ama en sonunda mutlaka tekrar santral ayarlamayı yapmak durumundayım ve yapıyorum. Ondan sonra hasta splintini düzgün kullanır, ekstra bir şey hayatta, ekstra bir durum olmazsa sağlıklı olarak ileriye yönelik hayatına devam edebiliyor. Peki, hani basit bir örnek verdim. Mesela burada şimdi okla göstereyim. Beni gördüğünüz ekranda yere yakın diş uzamış. Bakın çene yatay olarak hareket ediyor. Mesela bu 20 yaş dişi karşısında diş yok. Çene ağzın boşluğuna doğru uzamış. Çene yatay olarak hareket ederken bu uzamış diş çenenin yatay hareketini kilitler. Çene değirmen taşı gibi yiyeceği öğütürüz ama yatay bir değirmen taşı gibi hareket vardır. Bu harekette bir kitleme yapar. Yani tedaviye bununla başlamak lazım. Bunu yapmadan e, yol alamayız. Bazen öyle bir şey oluyor ki böyle bir şeyle bile telefonla görüşüyor, mail yazıyor hasta. Böyle bir şeyle bile tedavi sürecinde yol alabiliyoruz. Hastanın kliniğinde, boyun ağrılarında falan çok değişimler sağlanabiliyor. Veya bazen böyle bir ağızla karşılaşabilirsiniz. Bakın hasta normal kapattığında bile dişleri değmiyor. Sağ tarafta bir tarafa gidiyor, sol taraf kapattığında bir tarafa gidiyor. İşte burada diş hekimliği profesyoneliyle çok ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var. Peki, splintlerden bahsedelim biraz. Yani oklüzal splint veya stabilizasyon splinti denilebilir. Yani ne demek aslında? Splint bağlamak, stabilize etmek demek. Oklüzyon da statik ve dinamik olarak alınabilir. Diş hekimliği ne kadar doğru söylüyorum bilmiyorum ama benim algıladığım. Yani normal düz bir kapatma benim için hani düz kapatmada dengenin sağlaması, bütün dişlere yükün eşit dağılmasını sağlamak amaç
amaç aslında. E, Yani stabilizasyon dediğimiz şey o. Ama dinamik benim anladığım hani uykuda ne zaman diz sıktığı zaman ki ağzını kaydırıyor, farklı şeyler yapıyor. O dönemlerde de stabilizasyonu sağlamak gerekiyor. O yüzden de yapılacak splintlerin belli özelliklerine ihtiyaç var. Oklüzel splintlerle ilgili başka ne anlatmışım? Ha, evet, şimdi devam edelim. Ee, Yapılan uygulamaların değerlendirilmesi. Evet, şimdi burada bunu anlatmışım. Şöyle bir şey. Splint'in belli bir şey olması gerekiyor. Niye splint? Çünkü normal dişlerde artık eksik var, şey var, kaslar birisi çalışmış, birisi kısalmış, birisi uzamış. Bu kaslar bu çeneyi tutuyor, dengesi bozulmuş. Bunu yerine getirecek. Kasılmış kasları gevşetecek, rahatlatacak ve belli bir çünkü bu çeneyi kaslar tutuyor. Bunu sağlamak için yük dağılımını eşitlemesi gerekiyor ve belli temaslar sağlaması gerekiyor. Şimdi yapay bir kalınlıkta yapay bir şey yapıyor, splint yapıyor. Onu dişin üzerine koyduğunda e, orada belli temas noktaları sağlıyor. Dişin bütün yüzeyine temas ettirmiyor ve daha noktasal temasa yakın temaslar sağlanıyor bu işin profesyoneli. Onu sağlayınca beyin neye göre kasıyor? Çeneden gelen kuvveti, oradaki veriye göre kasıyor. Daha az veri, daha az nokta teması, daha az yüzey, kasma kuvveti daha az oluyor. Küçücük bir şey çiğnerken, kocaman bir lokmayı çiğnerken çenenin kasma kuvvetinin farklılığını düşünün. İşte ona göre de veya yumuşak bir şeyle aynı veya sert bir şeyde çenemizin kasılmasını düşünün. İşte beyin buradan giden veriye göre yapıyor. Siz buradan giden veriyi minimalize ediyorsunuz. Artı bir miktar kalınlık verdiğiniz için bu çene eklemi tam böyle sıkı sıkıya oturmuyor. Birazcık gevşetiyorsunuz, çekiyorsunuz. Öyle olunca sıkma kuvvetini de azaltıyorsunuz. Ayrıca e, oluşturduğunuz bu şeyle birlikte kaslar değişiyor. Çünkü kaslar ayarı bozulmuş. Tekrarlayan kontroller. İlk başlarda daha yakın. Hatta sprinti kullandır, ertesi gün kontrol et. Olmazsa ilk hafta içinde mutlaka kontrol et. Çünkü değişecek. Ve hastanın değişimine göre kontrollerle o çiğneme yüzeylerini ve kasları eşitlemek gerekiyor. İşte oklüzel sprintin çalışma mantığı bu olmalı. Böyleyse o zaman size soruyorum. Yumuşak bir splint olabilir mi? Olmaz. Çünkü onu arada ezeriz. Bir de bu görevi yerine getiremez. Daha onu ezmek için dişimizin arasına bir şey takılınca onu böyle uğraşırız ya. O olmaz bir anlamda. Hani benim istediğim anlamda olmaz. Farklı amaçlarla kullanılabilir. Ama benim diş hekimlerinden istediğim, beni izleyen sizleri için olması gerekli olan böyle bir yaklaşım olmalı. Peki belli bir kalınlığı olmalı. Çok kalın yani 3 milimetre minimal bir kalınlık olmalı o splintin. Hastaya göre değişebilir. Daha kalın da olabilir veya inceden başlayıp kalınlığını arttırabilir tedavi sürecinde hekiminiz. Ama baştan çok kalın splintlerin sıkıntıları var. Hastanın toleransı ve şey açısından sıkıntıları var. Yani çeneyi gerip kasları gevşetebilir ama ben sistemik tedaviyle uğraşıyorum. Hastanın hayatını zehir eden fibromiyajisiyle uğraşıyorum. Çalışmasını engelleyen baş ağrısıyla uğraşıyorum. O yüzden de o parafonksiyonlar anlamında çok kalın splintte çok tercih etmiyorum. Bu bağlamda bazen ön tarafta yükseklikle olan çalışmalar var. Bunlar kısa vadede hemen bir şey yapıyor. Çünkü asıl kapanış arkadan başlıyor. Yük arka çiğneme yüzeyi orası olduğu için oraya biniyor. O yüzden de buradan olan yükseklikle ön ısırma plakları ve benzeri isimleri var. Onlarda kısa süreli etki olabilir. Kısa süreli bazı durumlarda kullanılabilir. Uzun vadeli parafonksiyon kliniği açısından benim tercihim yine full ağzı alan splintler olmak durumundadır. Size böyle birkaç örnek koydum. Bu soldaki ikisi de benim splintim. İkisi de farklı hocaların yaptığı. Birisinin içinde daha beyaz gibi görünen kirli, burada renk biraz şey çıkmış da katman var. İkisi de bu mantığı karşılayan splintler.
Benim yine sağ tarafta şu beyaz olan böyle boynuz gibi çıkıntılı olan splinte baktığımızda bu bir hastaya uygulanmış. Hastanın bana gönderdiği görüntü. Bu splinti taktığından bu yana 5-6 ay olmuştu bana geldiğinde non-stop baş ağrısı vardı. Splint çünkü kalın. Normalden bayağı kalın. Bir de yani bu köpek dişleri bölgesinde çıkıntıları var. Ne yapıyor? Aslında oklüzel splint dediğimizde oklüzyonu bağlama. Aslında bir kelimenin anlamında hizmet ediyor. Çeneyi bu çıkıntılarla kilitliyor. Çene sağa sola gidemiyor. Diş sıkarken yapıyoruz ya. Kilitliyor ama hani bir anlamda mantığı olmakla birlikte bilinçaltı o şeyi yapmak için o kadar çok kitlense de onu yapmak dışa vurmak için o kadar çaba harcıyor ki sistemi de kilitliyor, hastayı da kilitliyor. Bu tür splintleri çok uygun görmüyorum. Zaten hasta kliniğinden de görüyoruz. Çenesi için faydalı olabilir, olmayabilir. Ben diş hekimliği bu bölgeyle uğraşmıyorum. Sistemle uğraşıyorum, genel sistemle. O anlamda genel sistemi kilitlediğini söyleyebilirim. Bu bağlamda bütün bunları konuşurken kaslar parafonksiyon dedik. Botoks uygulamalarının ne kadar uygun olmadığını da anladınız. Bu kasları eşitlemeye çalışırken yarısını felç ettiğiniz kasları nereye kadar nasıl eşitleyeceksiniz? Yani dengelemek istediğimiz şeyi bir anlamıyla kendi kendimize zararlandırıyoruz. Benim hasta grubumda, benim tarzımda, baktığım açıda çalışmalarda yakın dönemde botoks yaptırmış hastanın sisteminin oturması hani artık görüşmeyelim tamam splintini kullanan hayatına devam ettiğimiz noktaya gelmesi birazcık daha uzun sürebiliyor. Çünkü kaslar botoksun etkisi geçtikçe kaslar ve şey değişiyor ayarlayacağımız altyapı değişiyor. Şimdi bruksizmin tedavisi var mıdır? Tekrar bazı şeyleri vurgulayacağız. Evet, bruksizm tedavisi diye bir şey yoktur aslında. Bruksizmin mutlak tedavisi yoktur. Ancak amigdala düzeyinde, bilinçaltı düzeyinde çalışmalarla bir miktar azaltılabilir. Ama bu çalışmalarda dikkatli olmak gerekir. Benim kendi deneyimlerimden söyleyebilirim. Yani bilinçaltını temizliyoruz, geçmişi temizliyoruz. Birçok şeyler çok popüler olmaya başladı o son zamanlarda. Yapılabilir ama bruksizm o bilinçaltındaki her şeye burnunu sokan bir şey. Orada bir sürü klasörler olduğunu, bilgisayar masaüstündeki klasörler gibi klasörler olduğunu düşünün. O klasörlere rastgele her bruksizm şeyi için rastgele dalıp çıkılmaz. Çünkü bilinçaltı o kadar da izin vermiyor aslında. Bir anlamıyla çok farklı ona akses yaptığınızda çok güzel cevaplar alabiliyorsunuz ama çok profesyonel ve dikkatli olmak gerekiyor. Geçmişi çok deşip gündeme getirip onlar üzerinde daha da çok hani bruksizmin bilinçaltının geviş getirmesidir gibi bir tanımlama hangi hocadan duymuştum hatırlamıyorum sağ olsun güzel bir tanımlama. Ha şimdi hatırladım Cihan Hoca söylüyordu galiba. İşte böyle bir şey ama onu oradaki dosyaları deşip doğru düzgün yapamazsanız bu konuda profesyonel değilseniz o ortalık birbirine girer. O anlamda da tedavi yaklaşımında bu noktasında dikkatli olmak gerekiyor. Yani bunu yaptım diyen herkese güvenmeyin ve geçmişteki olayları, geçmiş hayatınızı çok eşeleyip onları gündeme getirmeyin. Ben kendi deneyimimden söyleyebilirim. Kendi çalışmalarımda olayın ne olduğuna bile girmeden çalışma yapıyorum. Hastalarım bilirler. Sadece o anki belli hislerle çalışıp daha ne olduğunu öğrenmiyoruz, ne olduğunu anlamıyoruz. Oraya hiç girmeden beyin lobları amigdaladan hipokampüse transfer yapmak gerekiyor. Bir download etmek gibi bir şey dosyayı açıp içine bakmadan, dosyanın adına bile bakmadan yapılan çalışmalar daha efektif oluyor. Bunu söylemiş olayım. Onu modifiye etmeye çalışıyorum. Belki daha kullanılabilir, daha kitlesel, hani ne bileyim online yapılabilir noktaya taşıyabilirsem sizlerle paylaşacağım. Sizin dikkat edeceğiniz şeyler nelerdir? Özellikle işte splinti ve anlattım diş hekimleriyle ihtiyacımız var. Diş hekimlerinin yaklaşımını biliyorsunuz. Eklem ve o bazlı yaklaşımları daha fazla var. Genelde yani genelleme yapmayayım ama şu da var. Yani bu eklem hastaları
hastası, bu diş sıkma ile gelen hasta psikosomatik hasta. Çok ayrıntıcı, çok detaycı, çok vıdı vıdıcı, çok şeyli. Öyle de oldu, böyle de oldu. Ben de bir diş sıkma ve bu vaka olduğum için kendimi de biliyorum. Ama yani mikronlar düzeyindeki bu çenedeki kapanıştaki sorunları algılayıp gece ne yapıp edip onun üzerine çalışıyoruz maalesef. Bunu böyle yapıda olmayan bir hekime anlatmak çok zor olabiliyor. Böyle yapıda olabilir ama aldığı eğitim noktasında bu şekilde bakmıyor. O yüzden de sakin olun, profesyonelini bulmaya çalışın. Mümkün olduğu kadar hani benim için sorarsanız protez kökenliler daha olumlu bakıyorum çünkü oklüzyon dediğimiz şey ona onlar çok alışıklar. Protez yaptıkları ve o ayar sürekli ısırtıp ayar yapmakla çok uğraştıkları için onlar daha yatkınlar. Benim benim çalıştığım her zaman uzun yıllardır çalıştım. Hep protez hocaları oldu bu alanda uğraşan, bu alanda spesifikleşmiş. Ben onu tercih ediyorum. Bu alana gönül verip oklüzyon için çok kafa yorup çok ayarlamaya çalışan meslektaşlar olacaktır diş hekimleri. Onların çalışmalarına dikkat edin. Hani bu konuya gönül vermek çok kolay bir iş değil. Gerçekten çok uğraşmak gerekiyor. Bu hastalar kendim de bu hasta grubuna dahilim. Birazcık da hani uğraştıran hastalar, hassas hastalar. Çünkü bizim derdimiz o splintle oluşan şey biz o küçücük de olsa oklüzyondaki şeyi yakalayıp onun üzerine uğraşıp bütün sistemimizi kilitlediğimiz için bizimle bunu ayarlamak için uğraşmaya ihtiyacımız var. Şöyle bir şey, eğer bruksizm postürel sendromu yapar. Postürel sendrom yani yaptığında da bu çalışmaları doğru yapmazsanız tekrar geri dönersiniz postürel sendroma. İşte bu çalışmaları doğru yaparsanız sağlıklı hayata devam edebilirsiniz. Yani sonuçta sadece splint uygulamak, sadece bir auricula medicine yapmak, hiçbir şey tek başına değil. Yani bunların bütün bu ayakları düzgün yapıldığında uzun vadeli yaşam kalitenizde olumlu sonuçlara ulaşırsınız diye düşünüyorum. Yine ilk dersinde söylediğim gibi benim için çok değerli, çok uzun yıllar emek harcadım bu konuya. Sizlerle de bütün bu yıllar çalışmasının sonucundaki gözlemlerim ve bilgi birikimi paylaşıyorum. Aynı şekilde meslektaşlarımla da paylaşıyorum. Ümit ederim önümüzdeki yıllarda daha hastalara yardımcı olur şekilde kullanılabilmesi için de elimden geleni yapacağım. Ama sağlık açısından çok önemli bir konu. O nedenle de bu videoyu kaydedin, beni takip edin derim ve gerçekten de çok çevrenizde birçok arkadaşınız vardır. Onlarla da paylaşın. Ee, farkındalığınızın olması birçok yanlış uygulama, sıkıntılı uygulama, iyi niyetli veya yapılabilir bu uygulamalar ama yetersiz uygulamalardan kaçınıp boşuna zaman, maddi, manevi, sağlık olarak da yıpranmamış olursunuz. E, Daha sonrasında muhtemelen şey yaparız, bir Zoom toplantısı yaparız, sorularınızı cevapladığım. Görüşmek üzere toplantıda.